Enstrüman zaten bize diyor ki kardeşim sen beni akort ettin. Melodika bile çalmış olsanız okulda elinizde aldığınız enstrümanı çalabilirsiniz. Ağlama öğrencim var. Hocam diyor gitarda da denemek istiyorum diyor. Gitarı eline aldığı gibi çalıyor. Tüm enstrümanların sol eli aslında çok da zor değil. Hepinize merhaba, Müzik Eğitimimiz kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle tüm telli çalgıları nasıl çalarız bunun hakkında biraz sohbet edeceğiz. Biraz da ufak tefek bilgiler aktaracağım size. Ya şimdi eline bir enstrümanı alıyor adam, gitarı da çalıyor, bağlamayı da çalıyor, ud veriyoruz, udu da çalıyor. Bunu nasıl yapıyor? Kulağın tabii ki etkisi var ama bu kulağın öncesinde bir teori bilmek gerekiyor birazcık ki kulağımız gelişsin. Kulaktan alıyor adam çalıyor da temelinde ya bir enstrüman çalıyordur ya da teori bilgisi vardır. Anasının karnından doğduğu gibi ud eline ver çalamaz. Böyle bir olay yok arkadaş. Yetenek bir yere kadar. Önemli olan çalışma. Şimdi birazcık inceleyelim. Neye ihtiyacımız var? Bir, akort yapmak. Elinize aldığınız enstrüman akort sistemine bakın. Google'dan aratabilirsiniz. Örneğin işte gitar akort sistemi. Gitar nasıl akort edilir? Yani telleri hangi notalara akort edeceğimizi söylüyor. Bunu da yapabilmeniz için muhteşem bir kulağa sahip olmanıza gerek yok. Android kullanıyorsanız Google Play Store'dan, iOS kullanıyorsanız App Store'a gidip uygulamaları indirebilirsiniz. Akort yapma programı yazdığınızda bu karşınıza çıkar. Örneğin der ki size en üst telin akordu, gitar için söylüyorum E. Harf şemasını bilmeniz lazım bir de. E, B, C, D, E, F, G yani A, B, C, D, E, F, G, Y, La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol diyoruz biz. Bu sistemi bileceksiniz. Harflerin notalara gelen karşılığını bileceksiniz. Akord ederken bu önemli. Örneğin buna E diyorsa sen bunu E'ye doğru akord etmen lazım. Ya sıkacaksın ya gevşeteceksin. Buna da 10 saniyeni ayırsan zaten yaparsın eline aldığın bir enstrümanı eğer gerçekten çalmak istiyorsan. İkinci olarak aralıkları iyi bilmemiz gerekiyor. Aralıklar nedir? Akort yaptık. Akort yaptığımızda akort sisteminde önümüzde bir aralık vardır aslında. İşte enstrümanı aldık. Ne dedik? Gitar akordundan yine örnek verelim. Sonra diğer enstrümanları da örnek göstereceğim. Mi, la, re, sol, si, mi şeklinde akord ettik biz bunu. Şimdi hangi notadan sonra hangisinin geleceğini bize aslında akort sistemi ve aralıklar söylüyor. Yani elimize aldığımız enstrüman zaten bize diyor ki kardeşim sen beni akort ettin. Al benim notalarım bunlar diyor zaten. Aralıkları hesapladığınızda. Aralık hesaplamak çok kolay. Yani bir notanın bir notaya olan mesafesini sayarak bulmak. 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde sayarak bulmak gerçekten zor değil. Şimdi geldik en üst tel mi. Gitar akordu için söyledim. Şimdi en alt telin akorduna hiç bakmadım. Şimdi mi, fa diyez, sol, la. Gördünüz mü? La'ya denk geldi. Şimdi ben bu aralığı hesaplamam lazım. Bir alt tele geçtiğimde la'ya geçmiş oldum. Mi, la arasını hesaplıyorum. Mi, fa, sol, la. Demek ki gitar dörtlü akort sistemine göre akort ediliyor. Yani bir alt tele geçerek ben devam edebilirim. Örneğin hiç ses değiştirici işaret de koymuyorum. Mi, fa. Nota sıralamasını da bileceksiniz bu arada. İşte do, re, mi, fa, sol, la, si, do'yu ezbere bileceksiniz zaten. 8 tane nota var. Mi, fa, sol, la. Dördüncü ses la'ya denk geldi. Gördünüz mü? Demek ki direkt alta gidiyorum. Buradan aramaya çalışmıyorum bir daha. Yani böyle gitmiyorum. Bu şekilde ilerlemiyorum. Ne yapıyorum? Mi, fa, sol ve la'ya geldim. Şimdi ne olacak? La ve dörtlü sisteme göre demiştik. Zaten la'dan sonra 4 ses saydığımızda la, si, do, re gelecek. İlk başladığımız sesi de sayıyoruz. Re geleceğine göre o zaman ne olacak? La, si, do, bir alt tele geçeceğim. Re olacak. Ve mi, fa, sol ve la. Yine aynı sistemi kullandım. La'yı da dörtlüsünü sayarak buldum. Diziyi çalmış oldum. Şimdi aralıkları hesaplamak konusu bu. Bir notanın bir notaya olan uzaklığını hesaplıyorsunuz. Farklı enstrümanlar için de aynısı geçerli. Yani işte bağlama çalıyorsun, ud çalıyorsun. Akor sistemin aralığını hesaplaman lazım ki bir sonraki notaların gidişini bulabilirsin. Nasıl piyanoya oturduğunda do'yu bulduğun zaman geri kalan notaları buluyorsun değil mi? Beyaz tuşlara basıyorsun. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kafana göre bir şeyler çalabiliyorsun veya melodikada aynı şekilde. Telli enstrümanları da gözünüzde büyütmeyin. Bu şekilde çalabilirsiniz. Diğer bir konuya geliyorum. Diğer konumuzda ise şu. Ne yapacağız? Bir tane nota ezberleyeceğiz. Yani üşenmeyeceğiz. Bir tane notayı ezberleyeceğiz. Zaten ilkokulda, ortaokulda, müzik derslerinde, liselerde de ezberletiyorlar. Örneğin ben bir tane nota ezberledim. Ne diyelim buna işte? Yıldızların altında notasını ezbere biliyorum değil mi ben şu an? Bir tane nota ezberlediğinizde tüm enstrümanlarda bunu çalabilirsiniz. Şu an ne yapacağım? Yıldızların altının notasını hatırlıyorum. La, si, do, re, do, fa, mi, mi, fa, fa, mi, mi, re, re, do, mi. Bunu ezberlemişim. Bu benim kulağıma oturmuş. Gitarda da aynı şekilde notaları buluyorum. Akor sistemine baktım. Sol'den sonra sol teline geldim. Sol'den sonra ne gelir? La gelir. Burada zaten si var diye hesaplayarak buluyorum. Başlayayım. Bunu çalmak için bir 5 dakika harcayabilirim normalde. Nasıl harcayacağım? İşte videoyu uzatmamak için böyle hızlıca geçiyorum. La'dan başladım. Sayıyorum. La, si, do geliyor ardından. Hiç bakmıyorum mesela. Diğer alt tellere de geçmiyorum. La, si, do. Burada re var.
Re'yi de ben yine buradan sayarak bulabilirim. Buraya kadar gitmeme gerek yok. Burada si teli vardı çünkü si'den sonra ne geliyor? Do geliyor, re geliyor. La, si, do, re, do, fa, mi. Bir notayı ezberlediğinizde tüm enstrümanları da uygulayabilirsiniz. Bir örnek daha yapalım. Elime bağlamayı aldım. Şimdi bağlamada deneme yapıyorum. Akort sistemini biliyorum. Örneğin işte diyelim ki en alt telimiz bizim bağlamada la olsun. La diyoruz genellikle uzun sapta. Akort sistemini öğrendim, uzun sapın nasıl yapıldığını. Alt telden genellikle çalıyorum bağlamayı. La, si'yi buluyorum hemen. Bunu eğer kulaktan bulamıyorsanız veya hesaplayarak bulamıyorsanız da zaten akort aletini açıp akort aleti bastığınız notanın size ne olduğunu söylüyor. Si'yi buldum. Si'den sonra do gelir, re gelir, mi gelir, fa gelir, sol gelir ve la gelir. Yani la'dan la'ya tüm diziyi buldum. Çünkü çalacağım eser la tonunda olduğu için. La, si, do, re, do, fa, mi, mi, fa, fa, mi, mi, re, re, do, mi. Gördüğünüz gibi elime aldığım bir bağlama enstrümanında da ben aynı notayı çalabildim. Keman alsam kemanda da aynısını yapabileceğim. Uzatmamak için tek tek göstermiyorum. Kemanda la'nın yerini buldum. La, si, do. Geldim hemen. Zaten ard arda geliyor. Piyanoda da ard arda. İşte gitarda da bu şekilde geliyor. Bağlamada da baktığınız zaman yine hemen hemen aynı pozisyonlara denk geliyor. Diziyi bulduktan sonra o dizi içerisinde bir sürü şarkı çalabilirsiniz. Bir süre sonra kulaktan çalmaya başlıyorsunuz farkında olmadan. Bunu nasıl yapıyorsunuz? La, si, do, re, mi, fa, sol, la dizisi zaten işte solfejini yaptığınız dizi kulağınıza oturmuş oluyor. Kulağınıza oturmuş dizi de zaten sizi notalara götürüyor. La'yı bulurken, si'yi bulurken zaten kulaktan otomatik olarak buluyorsunuz. Sadece birazcık pratik gerekiyor. Birazcık emek gerekiyor. Sonuçta hiçbirimizin elinde si'li bir değnek yok. Yani size direkt burada pat diye enstrüman çaldıramayız ama dediğim gibi bir enstrüman geçmişiniz varsa veya birazcık melodika bile çalmış olsanız okulda elinizde aldığınız enstrümanı çalabilirsiniz. Ben kendi öğrencilerimde bunu görüyorum. Örneğin bağlama öğrencim var. Hocam diyor gitarda da denemek istiyorum diyor. Gitarı eline aldığı gibi çalıyor. Aynı eseri çalabiliyor. Çünkü neden? Onun notasını biliyor. Notayı bildiği için de kulağa gelişmiş. Gitarda da hemen notanın yerini bulup çalabiliyor. Sizler de bu şekilde uygulayabilirsiniz. Diğer bir konu enstrümanı tutuş konusu. Kalem tutmak kadar basit. İnternetten nasıl tutulduğuna baktığınız zaten karşınıza çıkıyor. Size söyleyeceğim tekniklerden biri tüm enstrümanların sol eli, eğer solaksanız tabii bu değişiyor. Bu elinizde tutmanız lazım. Klavyesini tuttuğumuz bölüm yani notaları çaldığımız bölümde hep bu şekilde tutuyor. Sanki elimin içinde bir elma varmış da ben onu tutuyormuşum gibi veya bir kalemi şuradan tutmuşum gibi düşüneceksiniz. Hep bu şekilde tutuluyor. Bağlamaya geliyorum böyle oluyor. Gitara geliyorum böyle oluyor. Keman çalıyorum böyle oluyor. Bakın sol elim hiç değişmiyor. Yani tutuş biçimim hiç değişmiyor. Cello çalıyorum böyle oluyor. Ne yapıyorum? Piyano çalıyorum, ellerimi böyle çeviriyorum. Yine aslında pozisyonum değişmiyor. Bu tüm enstrümanlarda aynı geçerli. Sağ tarafın nasıl tutulduğunu da gördünüz zaten. İşte tezene veya mızraplı çalgı çalıyorsunuz bu şekilde. Parmakla çalıyorsunuz bu şekilde. Aslında çok da zor değil. Evet arkadaşlar, sorularınız olursa mutlaka yorumlarda belirtin. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Detaylı bir şekilde tüm enstrümanları nasıl çalabileceğinizi anlattım. Umarım başarılı olursunuz. Denemekten sakın kaçınmayın. İşte bu yetenek işi, benim yeteneğim yok vesaire diye düşünmeyin. Tüm enstrümanları sevin. %80'i çalışmadır. %20'lik kısım yetenektir. O %20'lik kısım da sizi zaten çok yetenekli bir müzisyen yapacak kısımdır aslında. Ve o yeteneği de siz yine çalışarak tamamlayabilirsiniz. Hoşça kalın, sanatla kalın.